Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı sonuna kadar izlemeyi, emeğimizi taşlandırmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Geçen hafta biliyorsunuz Azat'la beraber bir definecilerin korkarak girmediği, öncelikle yüksek geniş bir tünele, arkasından bir delikten geçerek bu geçen hafta izlediğiniz muazzam, kiminize göre su yolu, kiminize göre maden, ki maden yorumunu yazanlara şunu söylüyorum. Madenleri araştırsam böyle bir maden yok. Su yolu olma ihtimali yüksek ama emin değiliz. Belli bir yere kadar geldik. Ben biliyorsunuz ilk videoda bir yerde durdum. Azat benden yaklaşık 20 dakika ilerledi. Bu hafta biz o gün çıktık. Çünkü yeterli erzağımız, yeterli ekipmanımız yoktu. Bu hafta 2 haftalık erzağımızı, suyumuzu, gaz ölçüm cihazımızı, her şeyimizi alıp Azat'ın kaldığı yerden başlamak suretiyle biraz sonra bakalım bu bilinmeyen yol, bilinmeyen tünel nereye gidecek? Ben kendi kanaatimce su yolu olmadığına eminim. Çünkü bazı figürler, bazı işte beraber biraz sonra göreceksiniz. 3 tane mihrap arka arkaya. Bir insan omuzu genişliğinde. Yeraltı şehirlerinin ve kaçış tünelleri genelde biliyorsunuz bir omuz genişliğinde yapılır. Bazı yerlerde eğiliyorsunuz, kademeleri düşürmüşler, bazı yerlerde yükseliyorsunuz. Ben sözü fazla uzatmadan şu an neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu an buraya gelene kadar yaklaşık tam 58 dakika geçti arkadaşlar. Bu hafta aramıza sevgili Fatih Bayrak katıldı. Üçümüzüz, Azat, Fatih, ben. Biraz sonra onlar da duygularını, düşüncelerini alacaklar. Dediğim gibi oksijen tüplerimizi, yiyeceğimizi, çünkü bilmiyoruz nereye çıkacak. Belki de Azat buradan sonrasında biraz ilerledi ama bir bakmışsınız 100 metre sonra bir açıklığa çıkacak, bir çöküm olacak ama biz de çok merak ediyoruz. 3 gündür uyku uyuyamadık. Buraya gelip görmeliydik. Araştırdık. O Azat'ın gördüğü kuyuyu biraz sonra o görüntüleri de vereceğim. Ben gelirken tekrar detaylı çektim. Şu an o görüntüleri de izleyeceksiniz. İsterseniz önce bir kuyu görüntüsünü izleyelim. Gördüğünüz gibi kuyu görüntüsü, kuyu mu, bir kaçış, yukarı kaçış, çünkü ayak izleri vardı. Oraları tekrar vermedim size. Fazla uzatmayayım. Şöyle yapacağım. Sevgili Fatih. Ben de bu arada ayağa kalkayım. Şöyle sizden biraz uzaklaşayım. Evet sevgili Fatih'ciğim. Neler söylemek istersin? Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta Serhat abiyle Azat'ın çektiği videonun devamını çekmek için gene ormandan bir deliğe girdik. Tünelden geçtik. Yaklaşık 45-50 dakikadır yürüyoruz. Tam 58 dakika. Değil mi? O civarlarda yürüyoruz. Şimdi geçen hafta videonun bittiği yerden devam edeceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız arkadaşlar. Sence ne olabilir Fatih burası? Bence ben bir yeraltı şehri diye düşünüyorum. Çünkü Niğde taraflarında, Nevşehir taraflarındaki aynı tüf tabakası, aynı kubbet şeklinde gidiyor. Bu tavanlardaki bakın izleri, kargı mı diyorlardı bunu, murç izleri. Tepemiz kaya. Üstümüz kaya, yanlarımız da Fatih şu an beton. sence kaç metre derindeyiz? Abi bence üstümüze girdiğimiz yerin üstünde dağ vardı. Eğer 50 dakikada gidiyorsak dağın en altına gelmişizdir. Ben bir 50 metre. Ve main indik. Evet, rampa aşağı indik. Bence ortalama bir 45-50 metre vardır. Zaten adım sayarlarımız şu an bizi sayıyor. Çıktığımızda bunu öğrenmiş olacağız. İlave bilgi o zaman da verebiliriz. Şu ana kadar arkadaşlar 63 dakika oldu. Tabii 4 dakikadır konuşuyoruz. Azat'cığım sen neler söylemek istersin? Geçen hafta bunun bir 10 metre ilerisinde bıraktı. Evet, biraz daha. O da benden haber alamadığın için. Evet. Bu hafta telsizimiz de var. İletişim kesildiği için ve yanımıza yeterli besin olmadığı için geri dönmek zorunda kaldım. Ama gerçekten ben sizden daha çok merak ediyorum. Daha tedbirli geldik. Bu sefer daha kalabalığız. Yolun sonunu getireceğiz hep beraber. Beklemede kalın. Ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Belki de 100 metre gideceğiz. Ama sonu çok merak. Neyse daha fazla uzatmayalım. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şimdi yorumlarında olumlu yorum yazanlar bakın. 3 tane mihrap arka arkaya arkadaşlar. Bir mihrap, arkasında bir mihrap ve 3 mihrap. Yani şöyle baktığınız zaman kaya yapılarına murç izleri. Şimdi ilerliyoruz. Azat zaten geçen hafta buradan yaklaşık şu dönemeci döndükten sonra bıraktı. 1400 adım atmışız abi. 1400 metreye mi tekabül ediyordu? Evet. Abi 58 dakikadır yürüyorsak mutlaka ve mutlaka
1,5 kilometre rahat var. Onun ölçümünü dışarı çıkınca yapacağız. Tabi Azat geçen hafta buralara geldi. Benle iletişimini bakın arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Kaya yapısı. Bak yankı yapıyor Fatih. Ne abi? Yankı yapıyor. Orada yankı yok. Boşluk olmasın? Bak burada yankı var. Görüyor musun? Boşluk ya da... Ve dikkat edersen tavandan aşağı meyil, aşağı doğru gidiyoruz. Evet. Ya çok garip bir yapı yapmıştım. Oo, rüzgar var. Rüzgar var ve yerlerde hayvan bokları var. İyi. Ah! Harbiden bundan mı gidiyor? Ben buradan dönmüştüm. Evet sen tam demin döndüğümüz virajdan dönmüştün. Rüzgar çalıyor burada. Bak burada da çok enteresan bir şey var bak. Burada da farklı üçgen mihrap var arka arkaya. Sanki bir yere varıyoruz. Değil mi? Bak abi sarmaşıklar var. Abi yaklaştık. Nereye yaklaştık? Ya çıkışa ya da bir odaya. Aynen öyle. Bu kadar kısa mıydı? Çıkış değil o kesin de. Şurayı görmüyor musun? Sarmaşıkların arasından geldi. Ha! Selamünaleyküm. Yalnız Fatih baksana. Evet, burada bir şey Üçgen var. mihrap. Ve arkasında bir tane daha var. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyoruz Fatih. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Dokunduğumuz yerlere dikkat edelim. Şu an gördüğüm kadarıyla bizden önce de girmiş olabilirler ama yine de şimdi mesela şu ne alaka bakın. Üçgen mihrap. Burada da bir mihrap. Burada bir çökme mi olmuş Fatih? Şurada bir O bak ne burada abi? yarasa var. Görebiliyor musun ilerisini abi? Görüyorum. Yarasa varsa buradan çıkmıyordur demek ki. Ama içerisi Çıkıştan çıkmasın. yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ürperdim. İçerisi şey böyle. Abi inanılır gibi değil şu an. Nasıl bir görüntü? Şu an Şahmaran'ın inine gidiyoruz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarasaya dikkat edin. Baksana ağaç kökleri. Evet. Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Devam ediyoruz. İyi. Bu nedir abi? Azat. Böyle mi geliyor? Bak burada da mihrap var. Çok oyalanıyorsunuz. Arkaya çok açıklık bırakıyorsunuz. Buradayız abi. Ne? Yo biliyorum. Bu ağaçlar, tuzak ağaçlar bile olmasın abi. Ondan bahsediyorum. O yüzden Şu biraz kayayı niye böyle olmuşlar? sarmaşıklardan uzaklaşalım. Bak bu da üçgen mihrap. Gördün mü? Bak bir üç tane vardı. İkiye düştü, şimdi bire düştü. Ne isim geliyor acaba? Hava akışı çok iyi. Şurada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yan ayakta durabiliyoruz. Sesi duyuyor musunuz? Yerden bir ses geliyor. Ses dinleyelim 2 dakika. Yankı yapıyor. Oturalım. Se. Kesildi ses gördünüz mü? Şurada sanki ana kayaya bağlanıyor bak. Tünelden farklı bir tünele geçiyoruz abi. Toprak yapıyor. Tavan yapısı değişmelere uğruyor. Burada bak sarkıtlar oluşmuş. Yalnız bire düştüğü yerde çakal veya tilki veya kurt Fikrenle ya buraya kadar bir hayvan gelmiş demek ki. yarasa.
Burada yükseliyoruz. Kesinlikle kaya yapısı değişti abi. Evet. Bu aradaki kireçler dökülmüş. Abi buraya bir ok yapmış. Ne? Evet. Buradan bir hesabı yapmış. Demek ki yol ayrımı mı var ileride? Azat Efendim? veya Fatih. Definecileri bulduk. Nerede mi çalışmıyorlar? Çalışmışlar. Şaka. Biriniz ilerleyin. Kim geçecek? Aynen. Çok kesildim. Ve orası dar. Sadece kamerayı ve şey alın. Kim gidecekse. Önden gide bak. Telsiz bende. Sanırım burada son. Ama onlar mutlaka bir çıkış yolu bulmuşlardır. Bir dakika. İkisini de aynı anda işaretleyeyim. Aynen. Her yer. Evet arkadaşlar. İleride bir kova görüyoruz. Kova ve çöpler. Definiciler her zamanki gibi buraya ulaşmışlar. Bu yansıma nedir ya, kameraya yansıma? Evet, göçük var. Bir saniye. Tünelin kubbesi. Kubbeyi yıkmışlar. Evet, ortadaki kubbeyi yıkmışlar. Bismillah. Buna bunu patlatma mı yapmaya çalışıyorlar? Kovanın içinde ne var ya? Ay pardon. Patlatma yapmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi çok koymuşlar bunlar. Acaba arkadaşlar bakın Patlatma yapmaya çalışıyor. gömüyü falan bulup bunu bir şekilde molotof gibi bir şey mi yapmaya çalıştılar, yoksa dinamit falan mı? Bunlar sanki patlatmaya çalışmışlar gibi. Abi burayı zaten patlatmışlar, kubbeyi yıkmışlar da. Bak şurada da var. Bakın arkadaşlar, şurada görüyorsunuz. İlerleyelim bakalım ileride ne var. Arkadaşlar sonra bir daha. Hadi bakalım. Yukarıda doğru iyi mi var? Evet. Evet, burası kapalı. Yukarıda doğru iyi mi var? Var var. Burayı açabiliriz aslında sanki. Açabilir miyiz burayı? Açar. Gel kanka. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın görüyor musunuz şurayı? 1 metre bir alan var. Burayı kapatmışlar. Burayı kapatmışlar. Serhat abi desene. Burayı açmamız lazım. Arkadaşlar, kimsenin gelmediğini düşündük ama defineciler hiçbir iz bırakmadan tünelin sonuna ulaşmışlar. Burada bir az önce gösterdiğimiz, şimdi size de göstereceğiz. O şekilde bir herhalde patlatma yapmışlar. Tünelin burasını yıkmışlar ama 1 metre gibi bir boşluk var arkadaşlar. Şimdi birazdan Serhat abi arkada, ekipmanlarımız da orada. Bir 10 dakikalık mesafe. Tekrardan buraya bir yarım saat hafiften açarsak arkasına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi geri döneceğiz ekipmanları almaya. Azat bir şeyler diyeceğim mi? Yok, bir an önce bu işin sonunu getirelim. Değil mi? Malzeme alıp bir kazalım. Büyük ihtimal yine aynı üst kata çıkacağız gibi, çünkü yukarı doğru bir eğim var. Üst tünele çıkıyor olabiliriz. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. Geri dönelim. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Az önce de gördünüz. Tünel kapandı dedik size. Yapılan meşaleler, patlatma sistemleri
Tahminen buraya barut koydular. Bir şekilde bakın burası da yanmış. Bu bölgeyi patlatmışlar. Ya yukarıda bir oda var, defineyi buldular. Ya da farklı bir yer vardı. Çünkü bu şekilde bakın şu burada da var. Yani bu neden buraya patlatmak istesinler? Kemeri görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel. Bulunduğum yerde kemer yok. Şu anda ekipmanları almaya doğru ilerliyoruz. 10 dakika sonra tekrardan devam edeceğiz. Yani çözemedik. İnanın çözemedik. Büyük bir yerden, biliyorsunuz ilk videoda seyrettiniz. Bir otobüsün yürüyeceği bir yerden Azat'la beraber devam ettik. Onun şeyini ışığını aç. Şunu aç, ışığını aç. Yarım kaldı, özür dilerim. Küçük bir delik bulduk, biliyorsunuz. Burada tabii çok üzüldük. Hepinizden özür diliyorum. Definecilerden önce girdik diye sevinmiştim. Çünkü yol çok temizdi. Hani su yolu mu diye düşünüyordum. Fakat birçoğunuz göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. 3 mabet. Mabet miydi onun adı? Mihrap. 3 mihrap. Sonra 2 mihrap. Sonra tek mihrap. Bunun zaten anlamını birçoğu bu işleri yapanlar bilirler. Yani burası hala çözemedik. Neyse, uzatmayacağım. Çok yorulduk. Fatih şu an kaç adım attık ya? Bakayım abi. Bir baksana. Şu an tam arkadaşlar 2,5 saat oldu. Fatih ile Azat'ın gittiği yerden bir boşluk bulduk. Ben çok zor geçtim. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Azat geçti. Azat geçiyor. Fatih geçti. Arkadaşlar anlam veremediğimiz bir şekilde 4300 olmuş. 4300 adım attık. Yani demek ki 4 kilometredir yürüyoruz. O delikten çıktık. Biliyorsunuz ilk videoda da izlediniz. Burada da izlediniz. Dostlar, muazzam bir yere çıktık. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu sefer de farklı. İlk girdiğimiz yer gibi bir yere çıktık. Ben uzatmayacağım. Azat'cığım, nasıl bir duygu? Abi çok değişik. Gel istersen, sıkıştın sen oradan. Boyut değiştiriyoruz. Sen istersen gel yavaş yavaş. Dinleneyim diye bekliyorum. Dinlen. Çok yorulduk arkadaşlar. Yani şu bilmiyorum hani videoda gözükecek mi üstümüz başımız, ama yani her yerimiz çamur. Her yerimiz yani kantar içinde kaldık. Fatih, ne diyorsun? Abi vallahi bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Videonun tam hani o bir önceki videonun diyelim son kısmına doğru gelirken böyle bir kemer bitiyor. Sanki böyle hani toprak yapısından, beton yapısından çıkıp bir ana kayaya bağlantı tüneli gibi bir şey gördük. İşte o tünelin hani çöktüğü yer, orayı kazacağız dediğimiz yer. Arkadaşlar şu an geldiğimiz tüneli unutun, çok farklı bir tünel yapısıyla karşı karşıyayız. Yani ben şoku şu an anlamadım. Bu Azat, senle ilk o ormanda girdiğimiz delikteki tünelin küçüğü yalnız. O tünel büyüktü, bu biraz küçük gibi. Yine üst kata çıktık sanki abi. Çıktık mı yine üst kata? Çünkü evet arkadaşlar, yukarı doğru kazdık. Şöyle yapalım. Çok meraklandırmayalım sizi. Sen de yavaş yavaş çık istersen. Şöyle Fatih'cim kalkalım istersen. Ya hakikaten belim ağrıdı. Şuraları da çekeceğim. Dur Azat'cığım bekle. Şu şeyi de alalım. Şunu da alalım bir saniye. Şu radyasyon ölçer. Ben öne geçeyim Fatih'cim istersen. Gel abi. Şöyle. Dur Azat. Bekle. Emeğimizi görsünler. Gel Azat'cığım gel. Gel çok güzel, bayılacaksın. Neresi güzel değil, sen ben geri döneceğim. Aynen, yol yakın geri döneyim. O daracık yerden, havasız yerden geldiğimiz yeri de göstereyim arkadaşlar. Kafalarında şüphe kalmasın. Şöyle ışığı tuttuğum yerden bakın arkadaşlar. O delikten geldik. Şimdi evet arkadaşlar bak. Şimdi öyle bir yerden bak, burada yine bu ötmeye başlıyor. Yine üst kata geldik çünkü abi. Üst kata geldik ama altta çok enteresan, altta ötmedi arkadaşlar. Buralarda ufak tefek yıkılmalar olmuş. Bu tünelin sonunu çok merak ediyorum. Hani ciddi anlamda çok merak ediyorum dostlar. Ama bak biz aynı yere geldiğimiz şu işaretten anlaşabiliyor. Evet. Bunları da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar ilk videoyu çektikten sonra araştırdım. Böyle karşılıklı meşale koyma yerleri. Meşaleleri böyle koyuyorlarmış. Şöyle. Işıktan geliyor. Şöyle. Tabii. Şöyle. Böyle meşaleler böyle yanıyormuş. Onu da tespit ettik. Buraya maden diyenlere
şaşırıyorum. Ben hayatımda böyle bir maden görmedim. Daracık su gibi yollardan tekrar yukarı. Zaten girdiğimiz yerin belli bir kısmı çökmüştü. Burada yalnız su var arkadaşlar. Dikkatli olun. Şöyle göstereyim. Çökme olmuş. Bir dakika. Şöyle bakın. Abi tertemiz bir koridor. Buralarda yıkılma olmuş. Abi burası nereye çıkıyor ya? Abi ben artık koşarak gitmek istiyorum şu sonunu göreyim diye. Ya o daracık yerlerden ben Şu an burası 10 numara abi. mümkün olduğu kadar duvarlarda Panasonic kimde? Ben de. Açsana onu da kanka. İyice net görüntü alalım. Gözümüzden kaçan bir şey görmeyelim. Aç öyle sonuna kadar onu da. Heh. Ver ışığı. Ya ben hayatımda ilk defa ormanın içinden girip yerin altına gidip o ne? Ha bak burada kemikler var. Bir dakika. Burada bayağı bir Onlar kemik. neydi? Evet o da çok enteresan bak. Tavuk mavuk değil yalnız abi. Büyük bir hayvanın şeyi yani. Hayvan mı insan mı? Hayvan Yok mı? insan değil hayvan bu çünkü şöyle Ama bayağı büyük baksana ağzından işte. baktığınız zaman şöyle bakın. Ötüyor mu? Radyasyon yine ötmeye başladı. Bakın şu zaten şunu göstermek istiyorum. Kurt mu köpek mi? Çok Ne? öldü Bu abi. çakal olabilir. Nasıl ölmüş burada? Acaba bu babacan dostumuzun üstü kurt altı insan olan şeyin kafası olabilir mi? Çok mu hayal gücüm var Fatih? Abi baksana. Fosilleşmiş yalnız şu Evet. kısımlara bak. Eski bir de bak köpek dişi. Ne zamandan beri gidilmedi acaba? Köpek dişi var. Ve Yoksa ondan burada çok çıkartamazsın burada abi. çok enteresan olan şu. Bunları hangi hayvan dikmiş buraya? Doğa böyle olamaz herhalde. Bu Aa bak ikisi de şunların hepsi bak. Çarpı koymuşlar. Şunlar da dikili. bak buralarda falan dolu. Ayın falan değildir değil mi? Bak buralarda da. Yani abi her şey olabilir şimdi. Ama Böyle kürek kemiği değil mi? kürek kemiği evet bak burada. Büyülerde kullanılan genelde. Kemiği. Evet kürek kemiği genelde bak buralarda küçük küçük parçalar var. Burada çok kalıntılar abi. Burada bayağı kemik var. Bak şu kafa tası. Bu küçük bir hayvanmış. Bu ne olabilir? Abi bu ne? Tavşan olabilir. Göz yapısı falan mı? Yani kafa yapısı biraz değişik. Işığı öyle tut. Değişik bir kafatası. Değil mi? İlginç. Ama bir hayvan olduğu belli. Ama tabii Şöyle biraz çevre balık yapısına mı benziyor? Şu ağız, gözler. bu arka tarafı bence omurilik tarafı. Şu delik. Şurası şöyle. Şöyle geliyor. Şurada göz şeyleri olabilir ama değişik bir hayvan. Değişik abi. Çünkü bak küçük küçük parçalar var. Mesela böyle büyük büyük parçalar da var zaten. Bayağı büyük bir hayvanın parçaları da var. Bak burada da var. Burası ha bak. Burada da mesela bak. Bu da mesela bak. Bu da dikilmiş gibi. O da dikilmiş. Bak bu da öbür çenesi olabilir. Aynen çenesinin iki tarafı. Bak burada. Şu da mesela. İşaret mi koymuşlar acaba bilemiyorum. Bak buralar hep kemik. Burada bir hayvan katliamı yapılmış. Şuralar falan kemik bak. Bacağım mı lan bu? Ne? Bacalar mı var bu? Baca değil de yerler. Niye karanlık ışık tutsanız abi. Bak burada. Sonu gözükmüyor. Burada yoğunluk var ve kemikler sanki özenle. Bak bu şey tamam. Büyük ihtimalle bu bir çakal veya köpeğin. Köpek de olabilir. Örümceğe bak. Onu koruyor olabilir abi. Fazla yaklaşma. Ha, sürükleye almış o zaman bunu ama bir dakika. O zaman ne oluyor? Ha, iki tane dama. Ha burada örümcek ağı var bak. Bir şey bunu buraya sürükleye Abi, taş- getirmiş. Taş neydi abi? Böyle. Bak şu büyük ihtimalle çakal veya köpek. Şu kemikler çok iri. Bak Taş şurada. da sanki özene bırakılmış abi. Bu taş da değişik bak. Böyle. Evet. Şöyle yapıya bakalım. Buralar kesinlikle şey. Bakalım. Meşale koyma yerleri. Şurada demin değişik bir şey gördüm. Şu neydi dostlar? Bu omurilik. Bak orada kemik dolu. Aa bak şuraya doğru gidiyor. Oralara nasıl sokmuşlar? Şu örümcek ağını bozma da. Yazık şunu. Şuradan net gözüküyor abi. Koy delikten. Evet. Bak şu delikte var.
Oralara sokmuşlar. Evet. Enteresan. Yerlerde sigara hizmeti de yok. Bu yine ötüyor. Sigara hizmeti değil, bir tane hiç şey yok. Pislik hiçbir şey yok. Nereye çıkacağımızı çok merak ediyorum ya. Kemikler olduğuna göre bir yere çıkıyoruz. Baksana kesin. burası bayağı kemik dolu. Ciddi anlamda kemik dolu. Bak burada büyük büyük her yer, bu yol boyunca kemik var. Şuraları da çekelim. Şurada hafiften görüyor musunuz? Bir yükselme var. İleriye doğru tuttuğunuzda. Göç gibi bir şey var orada abi. Yine kapanmış olmasın lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Örümceğe bak kocaman. Ölü taklidi yapıyor. Evet. Canlandır. Camdan da. Baksana buralar falan. Yalnız şurası hadi. Sonunu mu bulduk? Bu taş yapılarında da bir gariplikler var. Bak buralar da kemik dolu. Burada genel kemik var. Dostlar. Yolun sonu galiba. Ağaç mı var? Yine ormana çıktık. Ormandan girdik. Yerin altından. Haydi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ormana çıktık. Burası biraz dar. Ben çıkıyorum. Bakıyorum. Dışarısı yağmurlu ve yeşillik. Burada biraz Arkadaşlar burada bir poşet ve ötüyor yine. Orman. Azat. Işığı bir tut bakalım. Ormandan girdik. Ormana çıktık. Tamam. Fatih'im gel sen. İlk girişik yere benziyor zaten abi. Evet. Biz büyük ihtimalle yine üst Ama- kata çıktık. Üst kata çıktık ama bir dakika. Bak. Buradan devam ediyor Fatih. Oradan geliyor. Buraya devam ediyor ama burası. Şu ışıkları şöyle tutur etrafa. Zifiri bir karanlık ve orman. O zaman Gireyim abi bakayım gidiyorum diye. buradan gireceğiz kanka. Bu bence çökmüş burası. Bakacağız hani. Burası sonu olamaz. Deniz sesi geliyor abi. Evet. Sanki. Şu an şurada deniz sesi geliyor. Nereye çıktık acaba? Girdiğimiz yerde Azat deniz yoktu. Deniz yoktu. Denizden uzaktaydık yani. Abi 4000 küsur adım atmışız. Nereden baksan 3,5-4 kilometre yol yürüdük. 4000'den. Değiştirmiş olabilir. Belki şehir bile değiştirdik aynen öyle. O hayvanları parçalayan burada olmasın? İnşallah değildir abi. Ya burası da gidiyor. Parçalar abi. Orada göz gördüm. Burası gidiyor. O tünelin devamı. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm diyelim. Yine hoş karşılasınlar bizleri. Enteresan olan. Tabi dışarıyı da nereye çıktığımızda bakacağız ama şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar. Yani çektikçe çekiyor. Daracık tünellerden büyük ihtimalle Azat. O bizim gittiğimiz o seninle girdik ya aşağı indik. Aşağı tünelden başka bir yere girdik. Şurası ne? Burayı kazmışlar mı çökmüş mü? Bak sanki kapı gibi ya. Bak. Oda mı var abi? Yok. Burayı kazmışlar. Yine kazmışlar. Radyasyon aleti ötüyor yine. Bazılarınız yorumda sormuşlar. Bu radyasyon aleti arkadaşlar. Tekrar şöyle göstereyim hani ilk videoda yorumda yazmışlar. Tabii nereye koyduğumu da bulursam bir saniyenizi rica edeceğim. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Normalde şunun ışığını da açayım. Radyasyon ölçüşme cihazı. Tabii bu bazen yaptığımız araştırmalarda manyetik alanları da ölçüyor. Radyo nerede? Oo, dur bakayım. Tamam dokunma. Zehirli. Ama videosunu çek. Yok zehirli değil de Zehirliyi bırakalım ama. buranın sahibi, bekçisi. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm diyelim. Şimdi buna bazılarınız takılıyorsunuz arkadaşlar. Takılmayın.
bu tip yerlerde böyle tek tük yaratıklarla karşılaştığınız zaman emin olun ki buranın misafir bekçisidir onlar. Abi ne güzel tırmanıyor. Tabii canım. Ve siyah. He? Su olmayan yerde oluyor muydu abi? Abi şimdi bazen bunları hani birçok videomuzda söylemiştik ama metafizik varlıklar böyle şeylerin kılına girmeyi çok severler. Simsiyah sanki tüylü gibi. Simsiyah, evet. Şimdi o zaman orada bir Fatih'ciğim, sen seversin, bir reyaz patlat istersen. Kurbağayı mı? Kurbağayı. Ah. Çok Ne iyi güzel, şey. ne güzel tırmanıyor. Dönüşte mi çekelim? Dönüşte onu bulamayabiliriz ha. Ben şunu çekeyim diyeyim ki. Evet. Definenin sahibi. Burada biraz es verdik arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şunu söylemek istiyorum. Hakikaten hani şöyle söyleyeyim. Hakikaten ben şu an şoktayım. Sırılsıklamım arkadaşlar. Sırılsıklam. Terden. Yani Azat, bilmiyorum gözükür mü? Bir üstümü çeker misin? Şu üstümdeki çamuru, arkam falan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Tabii. Işığı tutma abi, ışığı tutma. Şu an net gözüküyor. Yani Sırtın, çamur bacakların. içerisindeyiz. O daracık tünellerden çıktık ve Fatih, sen ilk videoyu seyretmiştin. Evet abi. İlk videoda ben bilerek tutuyorum ki yüzünüz gözüksün diye. Tamam. Böyle bir yerden girdik biz Azat'la. Ve şu an enteresan. Daha nereye gidecek bilmiyorum. Orada bir çökme olmuş. Oradan çıktı. Dediğin gibi deniz sesi geliyor Fatih. Abi. Konumu alamadım. GPS bir alabilseydik aslında. Alacağız. Bu deniz nereden geliyor ki? Civarımızda. Abi burada yine bir tane kemik var. Evet, burada da kemikler var. Civarımızda bir tane deniz var ama abi ihtimal vermek istemiyorum oraya. Aradığımız İstanbul tünel mi Boğazı. yoksa? Abi şimdi çok enteresan. Bakın arkadaşlar. Buralar hep belli aralıklarla bakın. Bunlar hep şunlar değil de şu küçükler hep böyle meşale delikleri. Çok enteresan ya. Bizim dışarıda çıkıp bak burada da hayvan kemikleri. O şeyler çok enteresandı. Çakıl taşlarına benden taşlar var. Şimdi Fatih ilk videoda tüm herkes gördü. Şeye gittik. Fatih, senden mi geliyor ses? Ne abi? Senden mi geliyor ses? Ha. Dedim birisi konuşuyor sanki. Konuşma sesi duydum. Konuşma sesi mi? He. Rüzgar uğultusu oluyor abi. Girdik ya. Şuraları çökme mi olmuş, yoksa sevgili defineci kardeşlerim burada altın bulma umuduyla bu binlerce yıllık tarihi yıkmışlar mı? Abi sanki kapılar gibi, şuraya baksana. Veyahut da kapı mı? Ha bak. Kapı gibi duruyor. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Burada bence mantıklı bir çalışma yapmışlar. Kireç taşı değil mi? Ve düz. Kireç taşını nasıl buldular? Nasıl denk getirdiler? Minerale mi öttü acaba? Taşın gibi. Yani buraya almış, bunun arkasında düz bir duvar bulmuş, çalışmış ve bence o ışığı tutar mısın oraya? Yani kameranın olduğu yere tutarsak daha mutlu oluruz. Bence değişik. Burada başarılı bir çalışma olmuş. Ben buradaki işarete göre yapmış abi. Üçgen bir delik var. Yok, onlar meşale koyma yeri de reis. Bunlar artık Onlar çözüm. ona göre konuşalım. Taş düzeni Fatih, ne diyorsun? Abi taş düzeni Roma değil galiba ya. Yani kubbe hiç göremedim daha, kırmızı ateş tuğlası. Şimdi şuna eminiz dostlar. Yani eski burası su yolu değil. Kesinlikle değil. Yani bir su yolu buradan böyle gidip, biliyorsunuz ilk videoyu seyretmeyenler seyretsinler. Böyle bir yerden gittik. Sonuna kadar gitmiş, çökmüştü Fatih. Aynen. Oradan aşağı dereye girdik. Babacan dostunun 2018 yıllarında girip korktuğu, ürperdiği diyelim, korktuğu demeyelim de bir delikten girdik. Ve sağ olsun o da videomuzu seyretmiş, ilk videoyu. 2018'den beri aklımdaydı. Sayenizde oraları gördüm dedi. Şimdi herhalde bu videoyu görünce daha da çok olacak. Ama çok enteresan. Burada yalnız bakın bir şey fark ettiniz mi? Şurada bir yarasa şeyi olmuş, varmış. Şimdi gece olduğu için, çünkü burada bakın gübresi var. Şöyle yerlerde toplanıyorlar ya buraya. Burası gidiyor ya. Burası da Bitiyor galiba. bitiyor. Şurada bir şey var da. Yine çık bakayım. Dur bak, yok. Bakalım gidiyor. Önümde örümcek var o zaman. Nerede? Tam geçtim. Ha. Bak bu duvarlar da Fatih farklı.
Sanki su mineral akmış tane oluşturmuş gibi var ya, oluyor. Aynı onun gibi abi. Bu duvarlar da enteresan. Bak güzel bir yapı var. Ama ben hala yani şurası, evet arkadaşlar, bence yolun sonuna geliyoruz diye Abi düşünüyorum. bak, sol taraf farklı, sağ taraf farklı gibi sanki. Değil mi? Şu taraf farklı, şu taraf farklı bir sıva sanki, değil mi? Tavan da çok farklı ha. Sanki bak duvarlarda silüetler var, görüyor musunuz? Evet, evet. Sanki böyle insan bu tarafta yok mesela. Sol Mesela Azat şeyi hatırladın mı? İlk videoda çektiğimiz duvarlarda desenler vardı. Bak burada yok. Evet. Bak mesela bu taşlar niye böyle? Özellikle mesela bak böyle. Üçgen yapılmış sanki. Aynen, burada dediğin gibi üçgen mühür Süleyman'ın Bak şuralarda da şuralarda da silüetler var. Şuraya baksana abi, nasıl taşlar Evet. çıkıntılı. Aslında sanki burada da bir şey anlatılmak istemiş gibi. Olabilir abi, her şey olabilir. Bu neymiş? Fosilleşmiş kemik mi bu? Yok, kaya parçası. Oo. Yine mi? Kanka burası sağlam kapatılmış. burası kapatılmış reis. Bir sanki bilinçli kapatalım. Yok burası tabii bu toprak. Şöyle söyleyeyim sana, bu şuradan Azat şuraya bir gidebilecek misin? Bakayım abi. Kamerayla bir gitsene, şunu al istersen. Onu bana ver istersen. Şöyle bir ileriye git. Burası bilinçli kapatılmış. Bak bu toprak sonradan gelmiş. Bir kazıyla beraber gelmiş. Hatta uzatabilirsen o delikten uzat istersen. Şuraya bakayım. Şurada ufak bir delik var gibi. Burası da yok. Abi burası bilinçli kapatılmış gibi. Bak bu toprak, çünkü şöyle söyleyeyim Azat, bir de bak buraya. Bakıyorum abi, dönüyorum. Bu toprak farklı bir toprak bak. Ve buraya sanki böyle oradan boşaltılmış gibi. Evet. Sanki artık gitmemizi istemiyorlar abi. Acaba ormanda çöküyor olup ormandaki toprak mı gelmiş? Şöyle yapalım isterseniz. Yolun üstünden de bir kontrol edebiliriz aslında. Yolun üstünden de ama çok zifiri karanlık ve yağmur yağıyor. Evet. Şöyle devam edelim, gel istersen. Geliyorum abi. Şu an mutsuzum. Heyecanlanmıştık. Yani şöyle söyleyeyim Azat. Şöyle ben bir kılımını döneceğim şimdi. Dönünce bazı şeyler... Lan baksana şurada, gübre mi bu? Evet. Evet. Bu ne lan, ne biçim? Yalnız Burada farklı bir şeyler Şu var an- abi ya. şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an geri geri yürüyeyim biraz. Moralim bozuldu. Işığı az yere doğru tutarız, parlıyor çünkü. Moralim bozuldu. Ama şundan mutluyum. Tabii defineciler bizden önce yine girmişler. Maalesef giremedik. Yavaş yavaş yürüyelim istersen Azat. Şunu söyleyeceğim. Altlarda sürünerek böyle bir yere geldik. İlk girdiğimiz yerdeki dokudan da farklı. Fark ettin mi Azat? Farklı abi, orada Yani yine oradaki benzeri sıvalar- ama yine farklı. Bak taşların düzeni bile farklı. O ilk videoyu arkadaşlar izleyin. İlk videonun başında Azat'tan bir delikten aynı buradan hani çıktık ya, tekrar gittik. Duvar yapısı, bir de sanki Azat o biraz daha mı büyüktü? Bir tık daha genişti abi. Genişti. Buradaki taş yapısı da farklı. Ve sanki burası şu üst tarafı sonradan eklenmiş gibi. Ve buradaki olay şu Azat. Yavaş yavaş yürüyelim çıkışa doğru. Bence şu güzel. Hep söylerim ya Fatih. Evet. Ziyaretçiler kanalındakiler sadece anı yaşıyor. Gerçekleri. Pardon. Ziyaretçiler kanalı anı yaşıyor ve sadece gerçekleri izliyor. Bu bir gerçek. Yüzlerce, binlerce yıldır niye yapılmış, neden yapılmış bilemiyoruz. Su kanalı olmadığı kesin. Bir kaçış yolu. Böyle bir yerden başlayıp alta girip su yolu muydu, değil miydi düşünüp böyle bir yere çıkmamız ve bence orası özellikle kapatılmış. Ve şu ormandaki şeye bakalım. Evet, ormanı araştırmamız lazım abi. Çünkü deniz sesi geliyordu sanki. Deniz sesini araştıralım Azar. Abi şimdi tünelden geri mi gideceğiz, yoksa bu olduğumuz yerden çıkıp bu arabanın yanına gideceğiz? Hayır, şimdi biz şöyle 4700, bir daha en son 4700 müydü? Evet. 4700 adım. Bunu 70 santimden hesaplasak yaklaşık, matematiğim çok iyi değil ama herhalde 4 kilometre yapar. 4000 tabii canım, 70 santimden hesaplasak. 4 kilometre yapar. Hadi bazı yerlerde süründüğümüzü hesapla ama 3,5 diyelim, hadi. sürünmeler çok olmadı. Yani yalnız bu 3,5 kilometre karavan alanı var abi.
şu düz duvarı bulmuş. Yani bunun arkasında bir yapı var. Bu bir kapak. Evet kesinlikle. Kireç taşından. Kireç taşı ve yapı olarak düz. Adamlar ne güzel. Adamlar buluyorlar abi. Abi eğitimini alıyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama çok güzel buluyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ormanda böyle bir yapıyı olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Hiçbir videomda tam konum vermiyorum. Onu da açıklayayım. Neden vermiyorum? Çünkü ben bu tip yer, defineciler zaten her yere giriyor biliyorsunuz. Ben bu tip yerlerin bizlere özenip birilerinin gelip başlarına bir şey gelmelerini istemiyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bizler mümkün olduğu kadar, ben 50 yaşındayım. Azat Ziyaretçiler Akademi'de doğa arama kurtarmada eğitimler alıyor. Fatih keza öyle. Fatih yakında eğitimler vermeye başlayacak. Eğitmen belgelerini alıyor. Yani bazen kızıyorsunuz. İşte orası neresi orası neresi diyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Bizler bu kanalı ilk açtığımızda hep gerçekleri izleteceğiz diye. Gel istersen. Gerçekleri izleteceğiz diye şey yaptık, konuştuk. Bizim kanalımızda izlediğiniz videoları başka yerde bulamazsınız. Neden? Bizler eğer konumları verseydik, burayı zaten belli bir defineci buluyor. Bizi izleyen, define işi yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de geleceklerdi burayı. Ve bu tarihi doku talan olacaktı. Veya bizlere özenen genç arkadaşlarımız, video çekmek isteyen arkadaşlarımız buralara hep başlarına bir şey geleceklerdi. Bakın geldiğimiz nokta 4700 adımdan bahsediyoruz. Yani bunlar kolay işler değil. Hani birçoğunuz nefesimden rahatsız oluyorsunuz. Haklısınız. Kilo vermem lazım. O kiloyu da vereceğim. Onda da hani bazen şimdi son videolarımda nefes sesimden rahatsız olmayın diye seslerde bazı düzenlemeler yapıyorum. O nefes sesimi yok etmeye çalışıyorum. Abi taşlara geldik. Evet. Burada yürümeyeyim istersen. Evet. İstersen çıkışa doğru yavaş yavaş yürüyelim. Aynen. Yani Tünele saat kaçta girmiştik? Fatih, şöyle söyleyeyim. Saat 2 çeyrekte tabii. Arkadaşlar 2 şu an çıkacağız. Çıktığımız saate bakın. Abi 21-11. ama bu sefer neden yaptık, Fatih aldık? Bu sefer çünkü nereye gideceğimizi bilmediğimiz için yiyeceğimizi, suyumuzu falan aldık. Abi nereden baksan 7 Gerçi şu an saattir suyumuz- içerideyiz. Farkında mısın? Suyumuz bitti. Suyumuz bitti. 1,5 saattir falan suyumuz yok. Ne bir saattir yok. 14 tane su getirdik içeriye. Bak arkadaşlar, buralarda kurbağa duruyor orada. Düz bir yer var. Düz bir yapı daha var. Bunun sanırım yanında da bir şey var. Ve yağmur yağıyor biliyor musunuz? Buradan devam etsin. Hadi uzatmayalım. Bakacağım. Ya. Hakikaten çok değil. Yalnız şu güzel oldu Fatih. Şuraya çıkalım. Ben aşağıda size hissettirmedim ama bir tüp 200 nefes oksijeni bitirdim. Aşağıda hava sirkülasyonu çok zayıftı. Hiç olmasa açık alan burası. Vahşi kurt ormanda. Acaba nereye çıktık ya? Abi girdiğimiz ormana benziyor ama değil. Aynı yerden çıkmış olamayız ya. Mümkün değil. Ver istersen. Onu seni çekeyim. Ya. Baksana. Buradan çıktık. Zifiri karanlık. Fatih de geliyor. Yağmur biraz kesilmiş. Abi 4 kilometre gittiksek. Abi şu an şu tünelin başında 4700 metreydi. Evet. Şimdi biz nasıl yapacağız? Çok karanlık. Şuraya baksana, şu ışıkları şöyle tutun. Bak orada iki tane göz gördüm, hayvan gözü. Bildiğin hani buradan üstten de gece yolunda gidemeyiz, yürüyemeyiz. Şöyle yapalım. Azatçım sen tut. Dostlar, elimizden geldiği kadar sizlere gerçekleri izletmeye çalışıyoruz. Değişik yerler bulmaya çalışıyoruz. Hep bize kızıyorsunuz. Neden tünellerin sonunu bulamıyorsunuz? Veya gittiğiniz videonun ikincisi niye gelmiyor? İşte bu videoyu sonunu getirdik. Bence güzeldi, heyecanlıydı. Öyle bir yapıdan böyle bir ormana çıkıp şu an deniz sesini duyuyorum.
Bunu araştıracağız ama önce bir yol bulmamız lazım. Orman içine tekrar bu yolu dönmek istemiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet abi. Yani Mecburen dönmek bulacağız. istemiyorum. Ama belki abi 15-20 kilometre uzaklamış oluruz çünkü kuş uçuşu gittik. Yani İstanbul'da zaten Anakaradan Büyükada'ya giden tünelleri arıyoruz. Onlarla ilgili çalışmanız devam ediyor ama kimisi çökmüş oluyor. Bazen de arkadaşlar neden devamı gelmiyor onu da size söyleyeyim. Bazen takılabiliyoruz. Büyüklerimiz var. Başımızda devletimiz var. Ya bunları tahmin edersiniz diye ama bazen çok acımasız yorumlar yapıyorsunuz. Yani sanki biz isteyerek sonunu getiriyoruz. Mesela ben şu an çok sevinçliyim ama bir yandan da üzgünüm. Ya telsizden cevap geldi. Kumban dedi. Şu an bence çok güzel bir duyguydu. Birinci video da güzeldi, bu da güzeldi. Biz bence Fatih, Azat şöyle bir şey yapalım. Gündüz buranın üstünü araştıralım. Mecbur Kesinlikle. abi. Burası niye kapatılmış? Şöyle yapalım o zaman Fatih'ciğim. Evet. Duygularını alayım. Evet arkadaşlar. Biz buradan gidelim değil mi öncelikle? Abi. Korktun değil mi? Şu an şey mi? Sarp ve ormanın içinde sanki yağmur ormanından düştük. Kur'an çarpsın. Evet. Arkadaşlar. Çok sık değil mi? Yani şu an kamerada görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama çok sık bir orman. Ve buradan geri dönmeyelim değil mi Fatih? Abi buradan geri dönmeyelim arkadaşlar. 7 saattir içerideyiz. Hadi hızlandırmış şekilde 5 saatte dışarıya çıksak suda kalmadı. Evet. Yani öyle bir sorun var. Şimdi Şu an saat kaç Fatih hakikaten? 9 çeyrekteyiz. 9 şey. 3'te girdik. Tam 3'te girdik biz buraya. Ben saate baktım. 2 çeyrek gibi. 2 çeyrek gibi. 2 çeyrek. İki çeyrek, Pardon, iki pardon, otuz. iki- iki- kaç saat olmuş? O banttı. Abi saat 5 saat, 6 saat, 7 saat olmuş. gibi. Arkadaşlar. Evet. Yapı olarak şimdi oradaki kemeleri de gördünüz. Biz dedik ki bu kemelerin ardından kesin bir yere çıkacağız. Tam o göçük sahnesini yakaladık. Göçüğün arkasına geçtik gördünüz zaten. Şimdi bilmiyorum abi ne konuşacağım Kur'an çarpsın. Değil mi? Çok Çünkü iyi o oldu. kadar şaşkınım ki öyle bir tünelden çıktık böyle bir tünele girdik. Bir de böyle girdik. Arkandaki tünele girdik. Şuraya baksana abi halimize de Tabii. bak. Bir de Fatih şuradan çıktık. Şuraya girdik. Bizim birinci videoda seyrettim. Biz zaten böyle bir yerden girmiştik. Ama girdiğimiz buradan daha büyük bir yerdi ve duvar yapısı değişik. Duvarlarda ve sanki yazılar yazılmış. Abi şimdi şurada bir deniz sesi geliyor. Telefon çekmiyor. Şu şeyi Evet, yakalamamız bizim karayolu. Aslında konum atsan internet geldiği zaman bakabiliriz. Evet, Koordinatına. bence sen konum at. Azatçım sen neler söylemek istersin? Abi ben ne söyleyeyim çok heyecanlandım. Yorulduk değil mi? Yorulduk da. Bir de çok şu an yağmur da yağıyor. Ağaçların Yağmur altında. yağıyor ama çok oksijen terledim. var abi. Hiç olmazsa o güzel. Oksijen, Aşağıda evet biraz aşağıda bitti. çok rahat. Şu an oksijen aldık. Belli bir yere kadar gittik. Yine belli bir kısma sonu getirdik ama yine istediğimiz tam karşılaşamadık olabilir. Veya Ya arkadaşlar belki tam- bu sonu beğenmediler, beğenmeyecekler ama arkadaşlar emek veriyoruz ya. Evet. Sanki abi yine üst kata çıktık. Evet. Alt kattaydık, üst kata çıktık. İlk girdiğimiz tünele benzer bir yere girdik. Hani orada farklı çalışma, burada farklı bir çalışmayla daha farklı bir yerlere ulaşılabilir veya devletimiz araştırması gerekebilir. Buralar ne amaçla yapılmış o da Evet. önemli. Tarih ne bilmiyoruz. Meraklıyız. Daha Evet. güzel keşifler yapacağız inşallah hep beraber. İnşallah. O zaman şöyle yapalım. Çok uzatmayalım, ıslanacağız. Daha yolumuz var. Evet. Dostlar, şöyle yapayım. Dostlar, bu bölüm bitti. Yeni araştırmalarla yine huzurlarınıza geleceğiz. Evet, uzun bir video oldu. Birçoğunuz çok mutsuz oldunuz. Şuradan görebiliyorum. Birçoğunuz farklı bir şey bekliyordunuz. Ama en azından bitirdik. Zaten neden işte yer belirtmiyorsunuz gibi onlarla ilgili yorumlara da cevap vermiş oldum. Ziyaretçiler kanalına abone olmadıysanız abone olmayı, bizleri taşlandırmak için videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ciddi emekler veriyoruz ve dikkat edin, sizler için her hafta çekmeye çalıştığımız videoları başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bizden başka da zaten kimse bulamıyor. Dostlar, selamünaleyküm. Size bir şey söyleyeyim. Selamünaleyküm Selamünaleyküm. arkadaşlar. Hadi bakalım. Aleykümselam. Bitti. Arkadaşlar unuttum, videoyu kapattım. Şunu da söylemek istiyorum. Biz mutlaka gündüz buraya gelip şu an çıktığımız noktadan, şu an Fatih attı konumu, bölgeyi de araştıracağız. Bununla ilgili de size mutlaka bir videoda da olsun, başka bir video veya bunun için ayrı bir 5-10 dakikalık bir video merak edenler için buranın da dış konumuyla ilgili, neresi olduğu, yani nereye çıktığımızla ilgili bilgiler vereceğim. Araştırmalarımız belki bizi başka yerlere götürecek. Orası niye çöküldü bilmiyoruz. O zaman tekrar uzatmayalım. Selamünaleyküm.